Merhaba. Bir önceki videoda size Afrika menekşesi motifli hırkayı anlatmıştım. Orada söylemiştim sırasıyla söğüt hırka ve ayçiçeği motifli hırka yapacağımızı. Sıra söğüt hırkada. Böyle bir tane parçasını göstereyim size. Motifleri hazırlıyoruz. En son sırada böyle ipimi kesip bıraktım. Düzgün bir bitiş yapacağım. Öncelikle söğüt motifinin yapımı kanalımda mevcut. Ona bakarsınız. Ona göre motiflerinizi ayarlarsınız. Ben beden ayarlamayı da size söyleyeceğim. Ona göre motif sayısını belirler ve hırkanıza başlarsınız. Motif söğüt motif ya da söğüt yaprağı motif olarak geçiyor. 2.75 tığ kullandım. 2.75 milim tığ kullandım. Ve Alize Cotton Gold mum ışığı rengi ip kullandım. Benim motiflerimin ölçüsü 13 santim. Önceki Afrika menekşesinde 10, 10,5, 11 santimdi. Ona göre arkasını 5'li yapmıştım. Bunda arkasını 4'lü yapmak istiyorum. Bu benim kol motifim 3'e 3 ve kolunu da 3'lü yapmak istiyorum. Burada amacım size enseyi nasıl oluşturuyoruz 4'lü olduğunda. 3'lü yaptığımızda bir tane motifi nasıl yediriyoruz kol altına onu anlatmak istiyorum. O yüzden bu hırkamızın arkası 4'lü olacak. Ben video hemen yetişsin bu hafta içine diye parçalardan bazılarını hazırladım. Kolları ve önleri hazırladım. Size yine açık renkte sırtın birleştirmesini göstereceğim. Sırt motiflerinin birleştirmesini göstereceğim. Zaten o teknikle bunların hepsini yapabileceksiniz. Bir önceki hırkada Afrika menekşesi motifli hırkada birleştirmeyi göstermiştim. Yine burada sanki orada göstermemiş gibi baştan sona göstereceğim. Mantığını kavradıktan sonra istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Battaniyede yapabilirsiniz, hırkada yapabilirsiniz, yelekte yapabilirsiniz, şapkada, büstiyerde her şeyde yapabilirsiniz. Bu hırkanın da arkası 4 motifli olduğu için bunun üzerinde anlatmak istiyorum. Burada aynı söğüt motifim var. Benim motifim 13 santim. Şimdi burada size göstermek istiyorum. Bunu bilgisayarda da yazıp size detaylı olarak göstereceğim. Mesela siz 42-44 bedensiniz. 56 santimlik bir beden genişliğine ihtiyacınız var. Buradan buraya 56 santime ihtiyacınız var. Arkası 4 motifli olduğuna göre 56'yı 4'e bölüyoruz. Yani bir motifinizin 14 santim olması gerekiyor. Eğer arkasını 4 yapacaksınız. Ben 4'lüye göre anlatıyorum. Geçen hırkada 5'liye göre anlatmıştım. Arkasını 5 motifli yapmak istiyorsanız o hırkaya bakmanız gerekiyor. Afrika menekşesi motifli hırkaya bakmanız gerekiyor. Burada benim ördüğüm motif 13 santim. 2.75 milim tığla ördüm. Siz motifin büyütmesini nasıl yapacaksınız? Tığ numaranızı büyütebilirsiniz. 3, 3.25, 3.5, 3.75 gibi tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Onun haricinde 1-2 sıra trabzan sırası örebilirsiniz motifinizi büyütmek için. O şekilde motif ayarlamasında büyüklüğünü yapabilirsiniz. Ben size beden ölçü tablosunu çıkaracağım. Oraya bakarsınız hangi bedeni giyiyorsanız orada yanında genişliği yazacak. O genişliği 4'e böleceksiniz. Motifinizin o kadar santim olması gerekiyor. Geçen videoda da anlatmıştım. Özellikle yeni başlıyorsanız birebir ölçülere uymak zorunda değilsiniz. Hırka, tişört gibi üzerinize yapışan bir şey değil. Yani siz small bedensiniz. 46 santime ihtiyacınız var. İlla ki o santime ulaşmanız gerekmiyor. 50 santimde yapabilirsiniz. Motiften motife bile elimizin ölçüsü değişiyor. Bunda 13 örmüşümdür, 13 santim örmüşümdür. Başka bir yine aynı tığ kullandığım halde, aynı ipi kullandığım halde bir başkasında 13,5 örmüşümdür ya da 12,5 örmüşümdür. O anki biriyle konuştuğumuz andaki dikkatimizin dağılmasıyla bile elimizin ölçüsü değişebiliyor, ayarı değişebiliyor. O yüzden çok fazla 1-2 santim olan ölçülere takılmadan örebilirsiniz. Bu yaptığım mavi hırkada da 62 motif var. Şimdi söğüt hırkada da 62 motif hazırladım. Size şablon hazırlayacağım. İsterseniz o şablondaki gibi örebilirsiniz. Bir bütün şeklinde. İstiyorsanız da benim gibi parça parça örebilirsiniz. Ben yeni başlayanlar için Instagram'daki gibi parça parça anlatacağım. Mesela arkasını 4 motif, enini, boyunu 5 motif, toplam 20 tane parçayı birleştireceğim, motifi birleştireceğim. Sırt motifi diye, arka parça diye sizinle paylaşacağım. Ön parçaları eni 2, boyu 6 paylaşacağım. Bu hırkaya özellikle arkasını 4'lü yapıyoruz. Omuzda motifler ekleyeceğiz. Motiflerinizin 13-13,5 santim olmasına özen gösterin ki buradaki 21-22 santim olması gereken kol boşluğumuzu oluşturabilelim. Boyunu da istediğiniz sıra sayısı kadar uzatabilirsiniz. Arkasını 5 motifli yapıyorsak ön parçaları 6 motifli yapıyoruz boyunu.
Arkasını mesela 7 motifli yaptıysanız ön parçaları 8 motifli yapıyorsunuz boyunu. Ki omza fazladan motifleri ekleyebilelim. Ben bu hırkada ip koparmadan birleştirme yaptım. Burada da geçen videoda gösterdiğim gibi kaydırma yöntemiyle hırkamızı birleştireceğiz. Motifte olduğu gibi birleştirmede de Alize Cotton Gold'un 67 numara ipini kullanıyorum. 2.75 milim tığ kullanıyorum. 2 milim tığla da gizlemeleri yapıyorum. İp gizlemelerini 2 milim tığla yapıyorum. 2,5 da olur. Yani kendi ördüğünüz tığ numarasından küçük olsun ki gizlemeleriniz kolay olsun. Motif birleştirmelerini düz yüzde yapıyoruz. Burası tersi. Gördüğünüz gibi iplerinin hepsini gizledim. Burası da düzü. Düz yüzde birleştirmelerimizi yapıyoruz. İpimi aldım. Benim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İpinizi iki parmağınızda tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. İpimi aldım. Sihirli halka yapar gibi, ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. İpi aldım sihirli halka yapar gibi ve bir tane halka oluşturdum. Bu sefer küçük bir halka yaptım. Tığla girdim. İlmeğimi oluşturdum. Bir tane ilmek oluşturdum. Özellikle bu birleştirme aşamasını yeni başlayanlar daha rahat anlayabilsin diye, dönüp dönüp başa sarıp izlemesinler diye ve yabancı ülkelerden izleyen insanlar daha rahat anlayabilsin çevirilerde diye biraz yavaş anlatacağım. Siz eğer biliyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Oynatma hızından videonun hızını hızlandırarak izleyebilirsiniz. Zincir ve trabzanların V gibi görünen tepeleri var. Biz bu iki kanattan içteki kanadı kullanarak birleştirme yapacağız. İkisini birlikte almıyoruz. İçteki kanatları alarak kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz motifleri. İlmeğimizi hazırlamıştık. Motiflerin köşesinde 3 tane zincirimiz var. Motiflerin köşesinde 3 tane zincir var. Bu zincirin ortasındaki zincire giriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir var. İkinci zincirin iç kanadından giriyoruz. 2 tane kanadı var. İç kanadından giriyoruz. Tığla girdim. İlmek yapmıştım. İlmeği alıyorum ve bu iç kanattan ilmeğe geçiriyorum. Buradaki ipim kaçmasın diye böyle tuttum motifin arkasında. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. Önemli olan ben burada sağdaki motifte hangisine giriyorsam, hangisinin iç kanadına giriyorsam, birinci trabzanın tepesine giriyorsam iç kanadına, burada birinci trabzanın iç kanadını almak zorundayım. Burada beşinci trabzanın iç kanadını alıyorsam, burada da beşinci trabzanın iç kanadını almam lazım. Karşılıklı iç kanatların birbirine denk gelmesi lazım. Zaten tüm sayılarımız eşit. Sıra sonuna kadar eşit şekilde gitmemiz lazım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. Bu motifte de ikinci zincirin iç kanadından giriyorum. İpimi aldım ve burada bekleyen ilmeğimden ipimi kaydırdım. Bir sonraki zincirimiz var. Zincirin iç kanadına girdim. Bu tarafta da zincirin iç kanadına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte alıyorum. Şimdi trabzan tepelerine geldik. Trabzan tepelerinin iç kanatlarını alacağız artık. Birinci trabzanın tepesinin iç kanadını aldım. Bu tarafta da birinci trabzanın tepesinin iç kanadını alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Burada ipi çok sıkarsanız buradaki kaydırma işlemini rahat yapamayacaksınız. O yüzden buradan geçen ipi sıkmamaya çalışın. İkinci trabzanın tepesini aldım, iç kanadını. Burada da ikinci trabzanın tepesini, iç kanadını aldım ve kaydırdım. Sırasıyla karşılıklı trabzan tepelerinin iç kanadını alarak kaydırıyorum. Burada iç kanadını aldım. Bu tarafta da iç kanadı aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alıyorum. Bir sonraki trabzan tepelerin iç kanadını alıyorum.
Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte alıyorum. Oldukça kolay bir yöntem ve şık görünüyor. İç kanada girdim. Bu tarafta da iç kanada girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çektim. Karşılıklı iç kanatları alarak kaydırma işlemimi yapıyorum. Bu motifi böyle yavaş yavaş göstereceğim size. Gördüğünüz gibi sıra sonunda sağda da bir tane trabzan kaldı en son, solda da bir tane trabzan kaldı en son. Demek ki karşılıklı doğru şekilde gitmişim. En son trabzan tepelerin iç kanadını da alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü beraber alıyorum. Sonrasında zincirin iç kanadını aldım. Karşılıklı ve kaydırdım. Yine ortadaki zincirin iç kanadına geldim. Burada da ortadaki zincirin iç kanadındayım ve kaydırdım. Böylece iki motifi birbirine eklemiş olduk. İki motifi birbirine ekledik. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıkacağız? Burada bu iki motifi ekledik. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz? Yine iki tane motifimi alıyorum. Yan yana. Aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Burada ortadaki zincirin iç kanadını aldım. Burada da ortadaki zincirin iç kanadını alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmış olduk. Şimdi yanındaki zincire geldim. Zincirin iç kanadını aldım. Burada da bir sonraki zincirin iç kanadını aldım ve karşılıklı kaydırdım. Trabzan tepelerine geldik. İç kanadını alıyorum birinci trabzanın. Burada da birinci trabzanın iç kanadını aldım ve kaydırdım. İkinci trabzan tepelerinin iç kanadını aldım ve kaydırdım. Aşağıdaki işlemden herhangi bir farkı yok yukarı çıkarken. Yine tüm trabzan tepeleri karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde birleştirerek devam ediyorum. İpim aşağıda kaldığı için çekiyor. Onu biraz uzatmam lazım. En son yine bir tane trabzan kaldı karşılıklı. İç kanatlarını alıyorum ve kaydırıyorum. İlk zincirin iç kanadına giriyorum. Burada da ilk zincirin iç kanadına girdim ve kaydırdım. Ortadaki zincirin iç kanadına girdim. İki tarafta da ve kaydırdım. Bu sırayı da böyle bitirmiş olduk.
Ben 3. sırayı da göstereyim tekrar. Nasıl diğer motiflere geçiş yapıyoruz. Sonrasında boyunu 5 motife uzatacağız aynı şekilde. 2 tane daha motif aldım. Sağdaki motifin ikinci zincirinin iç kanadından girdim. İpimi tutuyorum böyle. Burada da ikinci zincirin iç kanadından girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çektim. Bir sonraki zincirin iç kanadına geldim. Karşılıklı ve kaydırdım. Trabzanlara geldim. Birinci trabzanların iç kanadını aldım ve kaydırdım. Yine sıra sonuna kadar karşılıklı tepelerin iç kanatlarını alarak kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Yine son trabzanlardayım. Tepelerini aldım, iç kanatlarını. İlk zincirin iç kanadından giriyorum. Onları da birleştirdim. Ortadaki zincirin iç kanadını aldım. İki tarafta da ve kaydırarak birleştirdim. Birleştirme tekniği üst sıralarda aynı böyle tekrar ediyor. 4. ve 5. sırayı da yapıp geliyorum. Birleştirmeye ilmek yaparak başladık. Ortadaki zincirlerin iç kanatlarını aldık ve sırasıyla devam ettik. 5 tane motifi bitirdim. Burada bir de önemli olan buradaki motiflerimizin dönmemesi. Siz fark etmezsiniz. Bir üst sırayı birleştirirken burası böyle dönmüş olur. Siz burayı birleştirirken sonrasında zorluk yaşarsınız. O yüzden üst sıraları birleştirirken böyle düzgün şekilde gittiğine emin olun. 5. sıranın sonundayım. Bir tane trabzan kaldı sıra sonunda. Onların da iç kanatlarını alıyorum. İlk zincirlerin iç kanatlarını aldım ve ortadaki ikinci zincirlerin iç kanatlarını aldım. Sıra sonunda bir tane zincir çekiyorum. İpi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Yan yana 4 tane motifimiz olacaktı. 2 sırasını tamamladık. 3. sıraya nasıl geçiyoruz? Yan motifte 1, 2, 3. 3. sıraya nasıl geçiyoruz? Yine aynı şekilde. Sağ ilmek yapıyorum. Buradaki ipimizi de çok kısa bırakmayalım ki sonrasında gizleyebilelim. Önceliğimiz başlarken hep sağ motif. Sağ motifin ikinci zincirinin iç kanadından girdim. Ve ilmeğimi oradan geçiriyorum. İpimi burada tuttum. Burada da ikinci zincirin iç kanadını aldım ve kaydırdım. Bir sonraki zincirlerin iç kanatlarını aldım ve kaydırdım. Trabzan tepelerine geldik. Trabzan tepesinin birincilerin iç kanadını aldım ve kaydırdım. İkincileri aldım ve kaydırdım. Sıra sonuna kadar yine kaydırmalarla devam ediyorum. Karşılıklı trabzan tepelerinin ve zincirlerin iç kanatlarını alarak kaydırma yapıyorum. Yine en son ortadaki zincirlerin iç kanatlarını alarak bitirdim. Bir üst sıraya yine aynı teknikle çıkıyoruz. Üst sıralara geçiş değişmiyor. Yine 5 tane motifi üst üste ekleyeceğiz. Sonrasında ipimizi son sırada koparıp 4. sıramızı eninde olan 4. sırayı birleştirmeye geçeceğiz. Karşılıklı iç kanatları alarak yine bunun da boyunu 5 sıra olana kadar örüyoruz.
Burada da tekrar bir sıraya geçişi göstereyim. Sonra 5 motif bitirdikten sonra tekrar burada nasıl birleştirme yaptığımı gösteririm. Onun üzerine de 5 motif yaparak arka parçamızı bitirmiş oluruz. Tekrar aynı şeyleri göstererek videoyu aynı şeyleri uzatmak istemiyorum. Ortadaki zincirin iç kanadını aldım. Ortadaki zincirin iç kanadını aldım. Aynı şekilde karşılıklı iç kanatları alarak 5 tane motifi üst üste yaparak bitiriyorum artık. Birleştirme tekniğimizde değişen bir şey yok. Aynı burada olduğu gibi birleştirmemi 5. motife kadar yapıp geliyorum. Sıra sonunda yine bir zincir çektim ve ipimi yeteri kadar kopardım. Artık eninde son sıradayız. Burada siz mesela battaniye de yapıyor olabilirsiniz. Aynı birleştirme şekliyle yanına motif ekleyerek üst üste devam ediyorsunuz. Sıra sonunda ipinizi koparıyorsunuz. Tekrar yanına motif ekleyip üst üste devam ediyorsunuz. İstediğiniz sıra sayısı kadar yanına devam edebilirsiniz. Bu sırada da başlangıcı gösteriyorum. Aynı burada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar böyle 5 tane motif ekleyeceğiz ve ipimizi yeteri kadar keseceğiz. İpimi aldım, ilmek yaptım. İpimi çok kısa bırakmıyorum. Hep sağdaki motiften başlıyoruz. Ortadaki zincirin iç kanadını aldım ve ilmeğimi oradan geçirdim. İpimi arkada tutuyorum. Burada da ikinci zincirin iç kanadını aldım ve ipimi kaydırdım. Sırasıyla aynı şekilde kaydırım işlemimi yapıyorum. 5 tane motifi de üst üste ekleyelim. Artık bu boyuna birleştirme işini bitirelim. Eni 4, boyu 5 motif olacak şekilde motiflerimi birleştirdim yukarıya doğru. Artık enine doğru birleştirme yapacağım. Yatay şekilde birleştirme yapacağım. Onu da şimdi gösteriyorum. Yatay şekilde birleştirirken böyle döndürdüm. İpimi tekrar alıyorum. Yine başlarken birleştirme tekniğinde değişen bir şey yok. İlmeğimi yaptım. Önce sağ motiften başlıyorum. İkinci zincirin iç kanadından girdim. İpimi tuttum. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadından girdim ve kaydırdım. Aynı şeyleri tekrar göstermeyeyim. Buradaki son trabzanları da yapalım ve burada bir üst sıraya nasıl geçiyoruz size orayı göstereyim. Son trabzanların iç kanadını aldım. En son bir tane zincirimiz kalmıştı. Karşılıklı onların da iç kanadını aldım ve kaydırıyorum. Artık bu motifle işimiz bitti. Bir üst sıraya geçerken burada bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki birleştirme yerini bir zincirle geçiyoruz. Zincir çekmediğimizde arada kasma yapıyor. O yüzden bir üst sıraya geçerken zincirimi çektim. Yine zincir tepelerini, iç kanatlarını alarak başlıyorum. Trabzanlara geçtim. Yine karşılıklı kaydırarak devam ediyorum. Bu yan birleştirmede, yatay birleştirmede tek değişen bir üst motive geçerken arada bir tane zincir çekmemiz. Onun haricinde birleştirme tekniğinde herhangi bir değişiklik yok. Bu motiflerde de sıra sonuna geleyim tekrar. Bir üst sıraya nasıl çıkıyoruz onu göstereyim. Burada da sıra sonuna geldim. En son zincirlerin iç kanatlarını aldım. Bir üst sıraya geçeceğim.
Buradaki birleştirme yerine bir zincirle geçiyorum. Bir üst motive geçerken bir tane zincir çektim. Yine zincirlerin iç kanatını alarak başladım. Gördüğünüz gibi sadece bir üst motive geçerken bir tane zincir çekiyoruz. Onun haricinde birleştirmede fark eden bir şey yok. Yine yatay olarak bütün parçaları birleştiriyoruz. Sıra sonunda bir tane zincir çekip ipimizi yeteri kadar koparıyoruz ki sonra onları gizleyebilelim. Arka motifi de artık bir bütün olarak yapayım. Sonrasında artık hırkanın parçalarını birleştirmeye geçmek istiyorum. Arka parçayı böyle eni 4, boyu 5 motif olacak şekilde birleştirdim. En son bir zincir çekip ipimizi koparıyorduk. Şimdi ipi gizlemeyi de göstereceğim. En son artık hırkamızı birleştirmeye başlayacağız. Parçamı ters çevirdim. Motiflerin ters tarafındayım. Bir zincir çekip koparmıştık. Öncelikle buradan ipi alıp motifin arkasına ipimi çekiyorum. Bunu çok fazla ipi gerdirmiyorum ki bu ortada bir boşluk oluşmasın. Tekrar tığla girdim. İpi aldım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Hırkayı giydiğimizde ya da yıkadığımızda ipin oradan çıkmaması için bir zincirle sabitledim. Sonrasında artık uygun boşluklardan, yerlerden dışarıdan ipimin gizlendiği görünmeyecek şekilde ipi gizliyorum. İstiyorsanız böyle de gizleyebilirsiniz. Ben bu taraftan gizliyorum aynı renkse. Burada da bir zincirle sabitledim. Burada sadece bu ipliklerin boşluklarından geçmiyorum. Aşağıdaki kendi ipinden de alıyorum. Ve ipi öyle çekiyorum. Daha sabit olsun. En son motifimi esnettim. İpi gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Tüm ipleri bu şekilde gizledim. Artık parçaların birleştirmesine geçebiliriz. Hırkamızın 5 tane parçası var. Biri bu sırt parçası. Arka parça. Eni 4 motif, boyu 5 motif. 2 tane kol parçası. Eni 3, boyu 3 motif. 2 tane de ön parça. Sağımıza ve solumuza gelecek parçalar. Burada eni 2, boyu 6 motif. Buradaki 6. motifleri omzumuza yerleştireceğiz. Böyle 2 tane de ön motifimiz var. Parçaları şimdi kabaca göstermek istiyorum. Arka parçayı, sırt parçasını ters çevirdim. Ön parçayı böyle yerleştirdim. Burada omuzlarda altıncı motiflerimiz omuza denk gelecekti. 3 tane motif ayırıyoruz kol için. 2 tane motif tam şekilde, bir tanesi de omuz motifi. Şu şekilde kol parçamı katladım ve onu da böyle yerleştiriyorum. Kol parçasını ikiye katladım ve böyle yerleştiriyorum. Hırkanın kabaca birleştirmesi bu şekilde. Birleştirmeye omuz parçasını eklemekten başlıyoruz. Buradaki 6. motifi sırt motifimize ekleyeceğiz. Böyle arka parçamı ters yüzünü çevirdim. Üzerine boyu 6 sıralı olan ön parçamı koyuyorum. Karşılıklı ters yüzleri birbirine bakıyor. Bu 6. motifleri arkadaki 2 motife ekliyoruz. Sırt parçasına ekliyoruz. En son görünümü bu şekilde olacak. Şimdi aynı teknikle bu omuz motifini sırttaki
2 motife ekliyorum. İpime ilmek yaptım. Sağdaki motiften başlıyorum. Yine ikinci zincirin iç kanadını aldım ve ipimi kaydırdım. Burada da ikinci zincirin iç kanadını aldım, ipimi kaydırdım. Sırasıyla kaydırmalarla devam ediyorum. Motifin birleşim yerine kadar kaydırmalarla gelelim. Burada bir sonraki motife geçerken burada birleştirme yerimiz var, görüyorsunuz. Burayı bir zincirle geçmiyorum. Bu birleştirme yerindeki V gibi görünen yerler var, yine görüyorsunuz. Onların da bir tane kanadından alıyorum. Karşıya geçerken onları da kullanıyorum. Buradan bir kanadından girdim. Karşıdan da birleştirme yerinin bir kanadından girdim. Ve yine üçünü beraber çekiyorum. Yani burada birleştirme yerindeki tepelerden de faydalanmış olduk. Ve arada boşluk olmamış oldu. Bir sonraki motife artık geçebilirim. Yine zincirlerden başlıyorum, iç kanatlarından. Sırasıyla trabzanlarla devam ediyorum. Sıra sonunda zincirleri yaptım. Ortadaki zincirleri de bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Omuz motifini yerleştirmiş olduk. Burada yaptığımız gibi birleştirmeyi aynı bu tarafta da yapıyoruz. Burada da ön parçayı yerleştirdim. Birleştirmeye başlıyorum. Sırt motifinin ikinci zincirin iç kanadına aldım. Ön parçanınkini de aldım ve karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. Yine birleştirme noktasına kadar kaydırmalarla ilerleyeceğim ve size birleştirme noktasında bir sonraki motife nasıl geçiyoruz tekrar göstereceğim. Yine en son zincirlere kadar birleştirdim. Bu kaydırma yerindeyim, birleştirme yerindeyim. Ne yapıyoruz? Bir zincirle geçmiyoruz. Kaydırma yerlerindeki kanatlardan bir tanesini alıyorum. Bu taraftan da bir tanesini alıyorum ve karşılıklı kaydırmayla birleştiriyorum. Sonrasında bir sonraki zincirle birleştirmeye devam ediyorum. Birleştirme yerinde de kaydırmamızı yaptıktan sonra bir sonraki motife geçiyorum. Sıra sonuna kadar kaydırmalarla gelip bir zincir çekip ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Sıra sonunda bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Böyle eteklerindeki motifleri üst üste getirdikten sonra zaten buradaki 6. motifler yerine oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Benim şablonda da anlatmak istediğim şuydu aslında. 2 tane parça hazırlıyoruz. Eni 2, boyu 11 tane motiften oluşan 2 parça hazırlıyoruz. Sonra sırta denk gelecek yeri bu 5 motifi birleştiriyoruz. Böylece tek parça halinde yapmış oluyorsunuz. En son böyle kıvırırsınız. Ve kolları eklersiniz artık. Bu şekilde de örebilirsiniz. Yani ben sadece yeni başlayanlar için parça parça anlatmak istedim. Bundan sonraki aşamada alttan itibaren 4 motifi birbirine ekliyoruz. Solda ve sağda. Yukarı doğru çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört. Buraya kadar motiflerimizi birbirine ekledik. Karşılıklı birleştirdik. Orada kol boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Sonra da oraya kol motiflerimiz gelecek. Biz bu 4 motifi karşılıklı birleştirdikten sonra
Bizim parçalarımız artık yelek formuna gelecek. O aşamada etrafından lastik geçerek yelek formunda da kullanabilirsiniz. Ama biz sonrasında hırka olarak kullanacağız. O yüzden buradan itibaren de kolumuzu birleştireceğiz artık. Yine aynı teknikle buradan birleştirmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane motifi karşılıklı birbirine ekliyorum. İki tarafta da, bu tarafta da, bu tarafta da aynı teknikle birleştirme işlemimi yapıyorum. Sürekli aynı şeylerle boğmak istemediğim için iki tarafı da yapıp geliyorum. Etekten birleştirmeye başladım. 1, 2, 3, 4. 4 tane motif birleştirdim. Burada kol boşluğum oluşmuş oldu. Bu tarafta da aynı şekilde 4 tane motifi birbirine ekliyorum. Ön parçadaki ve sırt parçasındaki 4 motifi birbirine ekledim. En son burada birleştirme yerinden de iki kanadından ipleri aldım ve birleştirmeyi bitirdim. Bir zincir çektim ve ipimi kopardım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane motifim kaldı. Onlar da kol için. Şimdilik böyle yelek formunda, sonrasında kollarını ekleyerek hırka haline getireceğiz. İkinci günden hırkanın birleştirmesine devam ediyorum. Dün göstermeyi unuttum bunu. Bu da 62 numarayla açık kremle ördüğüm bir söğüt hırka. Burada kolunu daraltma yapmadım. Motifi büyük olduğu için daraltmayla yetmeyecekti lastiği, o yüzden düz bir şekilde ördüm. Bizim kendi yapacağımız hırkada kollarını da daraltma yaparak yapacağız. Dün sırt motiflerini birleştirerek başlamıştım anlatmaya. Sonrasında ön parçaları omuza birleştirdik. Kenardan 4 tane motifi karşılıklı birbirine ekledik. Kol boşluğumuzu oluşturduk. Bu sefer artık kola geçiyoruz. Ben burada kolun birini size anlatabilmek için yaptım. Lastiğini, her şeyini yaptım. Bu tarafta aynı şekilde kolumuzu ekleyeceğiz. Burada etekten itibaren ön parçayı sırta ekledim. 1, 2, 3, 4 motifi ekledim. Kol boşluğunu oluşturdum. En son birleştirme yerlerinden de bir kanat aldım ve ipimi kestim. Şimdi artık kolumuzu eklemeye başlıyoruz. 3'e 3 kolumuz vardı. Buradan başlıyorum birleştirmeye. Koltuk altında birleştirmeye başladığım yer aşağıdan yukarı sırtı öne birleştirmiştim. En son buradaki birleştirme noktalarından da kanatlarından alıp en son birleştirmemi yapmıştım ve ipimi koparmıştım. En son birleştirme yaptığım yere geliyorum. Kaydırdığım yere geliyorum ve ipi alıyorum. Tam koltuk altından yani başlıyorum. Buradan ben başlamazsam, bu taraftan başlarsam koltuk altında bir boşluk olacak. Ben o boşluğu istemiyorum. O yüzden koltuk altından başladım. Buradan ortadaki zinciri aldım. Yine aynı teknikle devam ediyorum. Bu tarafta da ortadaki zinciri aldım ve kaydırıyorum. Sonraki zincire geldim. Karşılıklı kaydırıyorum. Sırasıyla artık trabzanlarımı kaydırarak birleştirmeme devam ediyorum. Trabzanları alarak devam ettim. Bir üst motive geçerken ne yapıyorduk? Burada bir boşluk oluşmaması için birleştirme noktalarından da bir kanat alarak karşılıklı birleştirmemizi yapıyorduk. Şimdi buradan başlıyorum. Bu iki motifi birbirine birleştirdim. Buradaki ikinci motifi omuz motifine birleştirdim. Buradaki son motifi de sırtta kalan motife birleştirdim. Yani birleştirmeme buradan başlayarak koltuk altından 1, 2 ve arkadaki 3. motifi karşılıklı birbirine birleştiriyorum ve koltuk altında
yine buluşalım. Birleştirmeye koltuk altından başlamıştım. Birinci, ikinci ve üçüncü motifi de ekledim. En son zincirleri aldım ve koltuk altından itibaren bileğe doğru devam edeceğim. Burada en son zinciri aldıktan sonra yine benim bir bağlantı yapmam gerekiyor ki arada bir boşluk oluşmasın. İlk başlarken nasıl aşağıdan yukarı doğru birleştirme noktasına kaydırmıştım. Yine aynı noktaya kaydırıyorum. Buraya geldim. Buradaki birleştirme noktasına ipimi kaydırdım. Bu kaydırmadan sonra artık koltuk altından itibaren birleştirmeye başlayabilirim. Arada boşluk olmaması için hem kol birleştirmeye başlarken buradan başladım, hem de koltuk altından bileğe doğru birleştirmek için buraya kaydırdım. Şimdi artık yine zincir noktalarından birleştirmeye başlıyorum. Koltuk altından bileğe kadar birleştirmeye başlıyorum. Koltuk altından başlayarak bileğe kadar birleştirdim. Bu noktada kol lastiğini de göstermek istiyorum. Ben bunu dün böyle hazırlamıştım. Burada daraltma yaparak uzun bir lastik ördüm. Buradaki söğüt hırkada düz bir lastik ördüm. Çünkü kolumun boyu yeterli geldi. Bu kadar lastik örsem çok uzun olacaktı. Koltuk altından buradan itibaren bileğe kadar lastikle beraber 43-44 santim yeterli geliyor. Siz kendiniz örüyorsanız tabii ki giyerek, ölçerek bileğinizin artık bu noktasına geldiğinde lastik örmeyi bitirebilirsiniz. Normalde ben başkalarına yaptığımda da 43-44 santim yeterli geliyor. Ben burada düz bir lastik örsem bu kadar bir lastiğim olacak. Düz kısmı bu kadar bir lastik olacak. Uzun olacak. Onu istemiyorum. O yüzden böyle daraltmayla bir lastik oluşturacağım. Buradaki gibi nasıl yapacağız onu da anlatırım size. Belki motifiniz büyüktür, aynı buradaki gibi daraltmayla lastik yapamazsınız. O yüzden onu da nasıl yapıyoruz anlatacağım. Ben hırkayı bitirdim. Videosu 1 saate aştığı için telefonum kaldırmadı. O yüzden hırkayı 2 bölüm halinde paylaşacağım. Bu birinci bölümdü. İkinci bölümde görüşmek üzere.